Şöyle bir düşünelim. Antik bir imparatorun kendi kendine tuttuğu notlar, 20. yüzyılda koskoca bir ulusun zihin yapısını nasıl değiştirebilir? İşte bu inanılmaz yolculukta bu iki farklı dünyayı bir araya getiren o müthiş vizyonun peşine düşeceğiz. İşte her şeyi başlatan o kıvılcım da tam olarak bu sözler. 1941 yılındayız. Dönemin marif vekili Hasan Ali Yücel diyor ki, çeviri dediğiniz şey sadece kelimeleri bir dilden diğerine aktarmak değildir. Hayır, hayır. Ona göre bu, bir milletin zekasını, anlama kapasitesini kökünden besleyen, hatta yeniden yaratan bir eylem. Yani bu basit bir eğitim projesi falan değil, adeta bir aydınlanma manifestosu. Ve işin güzel tarafı ne biliyor musunuz? Yücel'in bu vizyonu sadece güzel sözler olarak kalmadı. Hayata geçti. İşte o meşhur Hasan Ali Yücel Klasikler dizisi böyle doğdu. Platon'dan tutun Shakespeare'e, hatta bugün konuşacağımız Marcus Aurelius'a kadar dünya düşünce tarihinin devleri bu seri sayesinde Türk halkıyla buluştu. Kapılar sonuna kadar açıldı. Peki, gelin şimdi bu müthiş hikayenin katmanlarını birlikte aralayalım. İşte bugünkü yol haritamız. Evet, ilk durağımız 1941. Her şeyin başladığı o vizyon. Ama bu sadece bir tarih değil. Bu, bir ulusun kendi zihinsel kimliğini dünyanın ortak mirasıyla harmanlayarak nasıl daha da güçlendirebileceğinin en canlı örneği. Hadi gelin bu vizyonun köklerine, o felsefeye bir bakalım. Yani Yücel için mesele şuydu. Hümanizmanın, yani insanı merkeze alan anlayışın ilk adımı insanlığın ortak sanat eserlerini kucaklamaktır. Ve bu sanat dalları içinde zihinsel unsurları en yoğun olanı tabii ki edebiyat. Dolayısıyla bu dev eserleri çevirmek, bir milletin zeka ve anlama gücüne doğrudan yatırım yapmaktı. Zengin bir kütüphaneniz varsa, medeniyet dünyasında sözünüz de o kadar geçerli olur. Bu basit bir proje değil, Türk kültürünü güçlendirmek için atılmış stratejik bir adımdı. Şimdi bu devasa çeviri projesinin içindeki bir hazineye odaklanalım. Öyle bir eser ki sanki bir zaman kapsülü bizi alıp ta Roma'ya götürüyor ve bizi kim karşılıyor biliyor musunuz? Dünyanın en güçlü adamlarından biri, bir imparator, ama biz onun tahtına değil, en mahrem düşüncelerine, kişisel günlüğüne konuk olacağız. Karşımızda Marcus Aurelius. Ona boşuna filozof imparator dememişler. Ama bu ünvan ona gökten inmedi. Gençliğinde dönemin en iyi beyinlerinden eğitim aldı. Mesela ünlü hatip Fronto ya da Stoacı filozof Apollonius. İşte bu hocalar onu adeta bir heykeltıraş gibi yonttu. Ona sadece bilgi vermediler. Zorluklar karşısında dimdik duracak o sarsılmaz zihin yapısına da kazandırdılar. Şimdi kritik soru şu. Düşünsenize. Dünyanın en güçlü insanısınız. Bir imparatorsunuz. Neden geceleri oturup kendinize notlar yazasınız ki? Ne gerek var? Onu bu içsel yolculuğa iten şey tam olarak neydi? Çünkü bu notlar birilerine bir şeyi anlatmak için yazılmadı. Hayır, bu onun kişisel antrenman sahasıydı. Savaşlar, salgın hastalıklar, ihanetler, düşünün. Her gün bunlarla uğraşıyorsunuz. İşte bugünlük o kaosun ortasında onun zihinsel sığınağıydı. Liderliğin o akıl almaz baskısı altında aklını başında tutabilmek, ruhunu koruyabilmek için kullandığı bir araçtı. Her gün Stoacılık felsefesini kendi üzerinde uyguladığı bir pratikti aslında. Peki, madem bu kadar önemli, o zaman onun zihninin nasıl çalıştığını anlamamız lazım. Yani kullandığı işletim sistemini çözmemiz gerekiyor. Bu sistemin adı Stoacılık. Aldığı her kararın, o inanılmaz iç huzurunun arkasındaki temel yazılım buydu. En basit haliyle stoacılık nedir biliyor musunuz? Hayatta neyi kontrol edebiliriz, neyi edemeyiz, bunun ayrımını yapmaktır. Ve bütün enerjini sadece ve sadece kontrol edebileceğin şeylere odaklamaktır. Yani evrenle, doğayla didişmek yerine onunla uyum içinde yaşama sanatı diyebiliriz. İşte stoacıların olayı bu kadar güzel anlatan bir metafor var. Felsefeyi böyle sıkıcı, kuru bir şey olarak görmüyorlar. Onlar için felsefe yaşayan, nefes alan bir canlı gibi. Bakın, mantık bu canlının kemikleri ve sinirleri. Yani onu ayakta tutan, doğru düşünmesini sağlayan yapı. Fizik yani evrenin doğasını anlamak ise bedenin eti. Ona şeklini, hacmini veren şey. Ama en önemlisi ahlak. O da bu canlının ruhu. Ona anlam katan, yaşama amacını veren şey işte bu. Peki, tamam, kemikler, et, ruh, bu güzel bir benzetme. Ama bir imparator bu felsefeyi savaş meydanında, siyasi entrikaların ortasında nasıl kullandı?
Gelin şimdi teoriden pratiğe geçelim ve bu felsefenin nasıl bir hayatta kalma kitine dönüştüğünü görelim. Marcus Aurelius için bu üç parça sadece felsefi birer kavram değildi. Hayır, bunlar onun günlük araçlarıydı. Mesela mantık. Onu panik içindeki generallerin getirdiği kötü haberler karşısında sakin ve rasyonel kalmak için kullandı. Boş övgülere kanmadı, duygularıyla değil, aklıyla karar verdi. Fizik, yani evrenin akışını anlama ilkesi. En yakın dostunun ihanetine uğradığında ya da büyük bir veba salgını ülkeyi kasıp kavurduğunda kontrol edemeyeceği şeyler için kendini yiyip bitirmemesini sağladı. Ve ahlak, bu da onun pusulasıydı. Tüm bu kaosun ortasında bile adil, hoşgörülü ve halkına karşı sorumlu bir lider olarak kalmasını sağlayan şey buydu. Bu söz aslında bütün felsefesinin bir özeti. Diyor ki, ey evren, seninle aram iyi, senin zamanlamana güveniyorum, benim için ne erken ne de geç bir şey var. Bu aman ne yapalım kader deyip kenara çekilmek değil, tam tersi. Bu kontrol edemediğin şeylerle savaşmayı bırakıp enerjini kontrol edebildiğin şeylere yönlendirmenin getirdiği o derin iç huzuru. İyi de bütün bunların bizimle, yani 21. yüzyılda yaşayan e-postalarla, toplantılarla boğuşan bizlerle ne ilgisi var? Bir imparatorun 2000 yıl önceki notları bize ne söyleyebilir ki? İnanın şaşıracaksınız ama. Çok şey. Bakın, isimler değişmiş olabilir. Marcus Aurelius, Germen kabileleriyle savaşıyordu, bugünün lideri pazar rekabetiyle boğuşuyor. O, Antoninus vebasıyla uğraştı, biz küresel krizlerle. Siyasi entrikaların yerini ofis politikaları, imparatorluk yönetiminin yerini hissedar baskısı aldı. Ama temel duygu, o omuzlardaki yük, o stres, inanın bana binlerce yıldır hiç değişmedi. İşte stoacılık tam da bu modern stresle başa çıkmak için bize zamana meydan okuyan bir araç kiti sunuyor. Ne yapmalıyız? 1. Mantık. Yani gerçeklerle korkularımızı birbirinden ayırmalıyız. Eyvah batıyoruz demek yerine, dur bakalım veriler ne söylüyor diye sormalıyız. 2. Fizik. Yani neyi kontrol edebilirim, neyi edemem bunun farkına varmalıyız. Başkalarının ne düşündüğünü ya da piyasanın ne yapacağını kontrol edemeyiz. Ama kendi tepkilerimizi, kendi kararlarımızı kontrol edebiliriz. 3. Ahlak. Yani dürüstlükle, ilkelerimizle hareket etmeliyiz. Bu en zor anlarda bile içsel bir güç verir ve kafa karışıklığını azaltır. Yani stoacılığın amacı zorlukları ortadan kaldırmak değil. Öyle bir dünya yok zaten. Amaç o zorluklarla daha net bir zihinle, daha dayanıklı bir ruhla ve en önemlisi erdemli bir şekilde yüzleşmemizi sağlamak. Size fırtınasız bir okyanus vaat etmiyor. Ama size her fırtınaya dayanacak sağlam bir gemi inşa etmenin sırlarını veriyor. Ve işte bu dayanıklılık, bu zihinsel güç fikri bizi başladığımız yere, tam da hikayemizin kalbine, 1941'deki o büyük vizyona geri götürüyor. Düşünsenize, Hasan Ali Yücel'in o vizyoner adımı olmasaydı, belki de bu bilgelik bize hiç ulaşmayacaktı. O çeviri hareketi sayesinde bu kitap, tozlu bir rafta duran bir klasik olmaktan çıktı. 2000 yıllık bir köprü kuruldu adeta. Ve bir imparatorun fısıltıları, bugünün insanının zihninde yankılanan, dertlerine derman olabilecek zamansız bir araca dönüştü. Şunu net olarak söyleyebiliriz, büyük eserleri kendi dilinize kazandırmak, bir ulusun kolektif zekasına yapabileceğiniz en büyük yatırımdır. Bu, insanlara sadece bir hikaye ya da bilgi sunmak değildir. Bu, onlara düşünme, sorgulama ve en nihayetinde kendilerini geliştirme gücünü vermektir. Bu, tam anlamıyla entelektüel bir güçlendirme eylemidir. Evet, 2000 yıllık bir bilgelik, 80 yıl önce atılmış vizyoner bir adım sayesinde bugün bizimle, elimizin altında. Peki, şimdi soru şu. Siz bu paha biçilmez mirası kendi hayatınızda, kendi zorluklarınızda yolunuzu bulmak için nasıl kullanacaksınız? Cevap hem bu sayfalarda hem de sizin kendi içinizde.